Herkese merhaba. Bizim Tofaş videomuzu biliyorsunuz. Ne kadar aramıştık, nerelere gitmiştik, kaç tane otomobil bakmıştık ve en sonunda İstanbul'da bulmuştuk. Ama pişman olduğum bir şey var. Keşke buralara gelseymişiz. Buralar neresi? Aydın, Nazilli. Gerçi aklımda bir eski kasa da vardı hep. Böyle bir tane araba buldum ama biraz oynanmış. Bayağı bir oynanmış. Böyle sulu kaplama falan karbon marbon yapmışlar. Ama farlar falan Carello. Bunu kesin motorunu da değiştirmişlerdir. SRX böyle enjektörlü falan yeni motor mu koydular acaba? Dur bakayım. Evet, değiştirmişler. Ne motor bu ya? Var mı bilen? Videoyu burada durdurun, yorumları yazın. Bakalım bu motoru bilebilecek misiniz? Hangi motor? Sonra da videoya devam ederiz. Klip girsin. Sen konuş abi. Ben arabayı inceleyeyim. Anlat. O zaman videonun açılışını ben yapayım mı abi? Yap hadi. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kanalımıza. Bugünkü konuğumuz Burak Ertem. Abi ayağına sağlık, hoş geldin. Sağ olasın. Vallahi çok iyi geldim. Seni tanıdım. Daha da memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Çok da güzel ağırlandık. Çok sağ olasın. Çok da güzel otomobillerim var. Onları çekeceğiz. Şimdi eğer Golf videosunu izlemediyseniz, VR6 videosunu, Burak'ı tanımıyorsunuzdur. Ben bu videoda bir daha tanıtayım. Burak benim uzun zamandır konuştuğum, yani o Şahin arayışlarına başladığım zaman, hatta öncesinde de sen belki sebepsin, biliyor musun? Öyle mi? Evet. Allah, mutlu oldum abi bu durumdan. Gurur duydum. Burak'la Instagram'da konuşmaya başladık. Çünkü böyle bir otomobili vardı ve böyle benim heveslendiğim ama belki cesaret edemediğim, benim yapmak istediklerimi daha önceden yapan biri vardı. Burası bu arada Aydın, Nazilli. Burak da burada eczacı. Evet. Birkaç tane otomobili var. Çok güzel bir garajı var. Garaja da baktık. Orada da çok keyifli çayımızı, kahvemizi içtik, sodamızı içtik. Afiyet olsun. Teşekkürler. Şimdi otomobillerini çekiyoruz. VR6'yı zaten izlemiş olduğunuzu umuyorum. O izlemediyseniz yine şuraya bir link bırakırım. Oradan izleyebilirsiniz. Bence onu izleyin, sonra buna gelin. Çünkü o çorba, bu asıl yemek. Asıl yemek 131, ne alaka falan diyecekler ama otomobilin bir kere görünümü çok güzel olmuş. Fotoğraftakilerden, o Instagram'da paylaştıklarından daha da güzel, canlıda. Çok sağ olun. Senin bazı şüphelerin vardı bana karşı. Abi işte orası böyle olabilir, burası eksik, şurası böyle eksik, ama bizlerde hiçbir otomobil bitmez. Mutlaka bir eksiği vardır. Proje bitmez abi. Evet, o yüzden bir yerde yakalayıp çekmemiz lazım. Aynen öyle. Yani proje bitmez. Ben istiyorum ki dört dörtlük karşınıza çıksın. Çünkü yani bizim için bir onur yani bu araçları sizin kanalınıza ve sizin huzurunuza çıkarmak. Estağfurullah, ne demek. O yüzden dört dörtlük olsun. Bir eksiğimiz olmasın istedik ama illaki biliyorsun proje arabası. Sen de yapıyorsun abi. Yani o birçok dört dörtlük yapıyorsun. yok. O gidecek hep. Birçok araç yapıyorsun. Yani bugün tamam dediğimiz bir araç yok bizim yani. Bitti. Hadi gidelim yolumuza diyemiyoruz. Yani bitse de bile bizde bir kaşıntı oluyor belirli bir zaman sonra. Şunu da değiştirelim. Bunu upgrade yapalım vesaire. Zaten bitmiyor. işin de zevki o. İşin Arabada zevki bittiği o. zaman aslında bir yandan kenara koyuyorsun onu. Gidiyorsun, arada turluyorsun, geziyorsun, bakıyorsun. Karşısına geçiyorsun, çayını kahveni içiyorsun. Evet. Ama yeni arayışlara başlıyorsun. Ben yine bir şeyler yapmalıyım arayışlarına başlıyorsun. O nedenle bu projeler bitmez. Aynen öyle. Şimdi sen bana bu otomobilin hikayesini, sen de onun alakasını biraz anlat. Var mı bir hikayesi bilmiyorum ama. Aslında aracı ben senin tarzda bir proje yapmak için almıştım. Aslında sen benim projemi yapmak istiyordun. Ben senin kafada bir araç yapmak istiyordum. Böyle Değişelim. de bir şey olmuş oldu. Değişelim abi. Sırayla kullanırız ya. Yani 84 model Murat 131 Doğan bu araç. Buranın dağ köylerinden aldım aracı. İlk sahibinden aldım. Hatta şöyle söyleyeyim, tavanında boya yok bu arabanın. Zamanında çizikten dolayı boyamışlar. Herhangi bir korozyonu, çürüğü yok. Aslında bu modeller arasında sahip çıkılması gereken nadir kalanlarından biriydi. Ta ki ben bu tarz şeyler yapana kadar. Hoş, gerçi yapılan işlemlerde profesyonel davranmaya çalıştık. Yani yaptık bari hani derme çarpma olmasın. Temiz bir işçilik olsun diye uğraştık, elimizden geleni yaptık. Bilmiyorum artık siz ne diyeceksiniz bu konuyla ilgili. Çok güzel. Yani en son bu jantları da taktın zaten. Yani bir önceki jantların güzel jantlar ama bu otomobile çok yakışmıyordu. Ama bu jantlarla bu otomobil dört dörtlük olmuş bence. Kompomotif TH serisi jantlarımız bu yıllarda yani rally araçlarında, Lancia'larda vesaire Ford'larda kullanılan bir jant. Beğenerek aldım. Zaten story'i attığım gibi sen bana yazdın abi. Muhtemelen sen de gözden geçiriyordun. Sen almışsın. Gözden sahibinden de pazarlıktaydık. Burak kapmış. Ben o ara İzmir'deydim. Bunları almıştım belki de. Süper. Sağlık olsun. Yabancı da değil en azından. Şimdi burada farklı bir panjurumuz var bizim. Evet. Yine Mierfori
değil mi? Ön tarafı Sen anlat. dikdörtgen farlı Doğan'dı bu arabanın. Tamam. Ben o görüntüyü pek sevmiyorum. Biraz da nadir malzemeleri seviyorum. Önceki videodan biliyorsunuz Evet, az çok. evet. Yani olmayanı yapmayı sevdiğim için ön tarafının Mirafori Sport görüntüsü vermeye çalıştık. Bunları nereden buldun abi? Carello farları ya. Vallahi bulduk abi bir yerden yani. Ben panjur ararken farla beraber buldum. Carollo farlarımız var, orijinal onlar. Yani bir tanesinde çatlağı falan var ama böyle bir takımda önemli o değil aranmaz abi. artık. Onu Tabii, görmüyorum ben zaten. İtalya'da zor bulursun yani. o Aynen derece. öyle, aynen öyle. Tamponun ne? Tamponum yine Mirafori'nin tamponu. Aslında onun alt tarafında bir ek var ve yan taraftan Dodikler devam ediyor bu serilerde ama onları bulamadık henüz. İnşallah onları da bulacağız. Şurada şeyleri vardır değil mi? Şöyle Evet bir evet, çıkıntıları onlar da var vardır abi falan. aynı şekilde. Yani şu anlık bu şekilde yaptık. Ama Devam eder illaki. rengi mengi dört dörtlük. Bir de sen buraya kadar gelirken ben izledim otomobili. Böyle gayet şık, gayet böyle abartısız. En ufak bir Çok temiz, kazası yok. evet, çok temiz bir Evet. 131. Dümdüz gidiyor öyle Aynen söyleyeyim öyle. sana. Karbon kaput ve bagajla uyumlu olması için böyle bir tercihte bulundum çamurluklarla ilgili. Yani bununla ilgili çok olumsuz yorum da var. Canlı gözle daha iyi durduğunu düşünüyorum. Sen de aynısını Yok, söyledin abi. işçilik olarak çok güzel. Aynen. Zaten Carbonworks yaptı değil mi bunu? Aynen, Karbon Vura yaptı sağ olsun. Yani şey falan değil bu arada. Ben ilk başta dalga geçtim. Yok, Sulu karbon. sulu karbon bilmem ne 4D falan değil ama karbon. baya bildiğin normal karbon fiber. Aynen öyle. Asıl tabii bu otomobilin alameti farikası içinde. Yani bunun altında. Öyle düşünüyorum. Ve ben de. altında diyelim. Bütün Aynen yürüyen öyle. olarak. Aynen öyle. Yani belki şimdi arkadan baktığınız zaman arkadaki o kalın lastikleri, semisilik lastikleri, nankankları gördüğünüz zaman ya bu otomobilde ne var acaba, turbo mu vesaire diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama bu otomobilde farklı bir şey var. O da benim gibi turbo çok sevmiyor. Sevmiyorum. Atmosferikçi ve yine benim gibi, benim düşündüğüm gibi, benim planladığım gibi birkaç tane Türkiye'de örneği var ama bu kadar düzgünü ve bence iyi yapılmışı pek yok. Buyurun Sayın Doğanay Bey. Videonun başında sormuştuk bu motor ne diye. Eğer bu işlerle alakalı insanlar varsa zaten bu motorun ne olduğunu şimdiden anlamışlardır. Honda'nın K serisi motoru. K24 ya da K20 olabilir. Bu K24 Bu değil mi? K24 evet. Ama K24'ün üstüne de sen, zaten K24 bu araba için çok fazla. Sen bir de Bence üstüne de bir fazla. şeyler koymuşsun. Yani aslında tadında bırakılabilirdi ama biz her zaman, ya biliyorsunuz bu tarz araçlarda ya da yüksek beygirli araçlarda hiçbir zaman insan bir doyuma ulaşamaz. Dahası her zaman vardır. Tabii. Yani- Bir de parça buluyorsun. İlla Yani ki evet. her şeyini buluyorsun bu motorun. Aslında Honda Civic EG kasa bir aracımı drag yapmak için hazırladığım bir setup'tı bu benim. Daha da devam ettirecektik bunu, işte pistonu, kolu vesaire. Bunda ne var ekstra olarak? Egzantriklerimiz var. Cadde tipi. Ne Skunk, marka onlar? Drag Kartel Tamam. 3.2 olarak geçen egzantriklerimiz var. Skunk 2 MM'imiz manifoldumuz var. Gaz kelebeğimiz var Gaz zaten. kelebeğimiz var evet. Skunk'ın yine. Aynen Skunk'ın. K Pro versiyon 4 beyin kullandık. Ama bak bunda da işçilik harika. Özellikle elektrik tesisatı, yani genelde çünkü motorun içine koyarlar, derme çatma, her yerden bir kablolar gider falan filan. Evet. Bak burada böyle makaronlar, hepsi örgülü kumaşlar. İşte buralara hep kutular yapılmış, bütün şeyler, röleler falan Bu buraya araçlarda alınmış. genelde far röleleri olur birkaç tane, bilirsiniz böyle arda arda Evet, falan. Büyük. çok güzel gözüküyor. Yani kim yaptıysa helal olsun derim. Evet. Yani kim yaptığını söylememizde Tabii elektrik tesisatla ilgili şeyimiz var mı? Aydoğan Usta aynı zamanda arkadaşım, kardeşim. Bu mu? Obex Obex. Performans evet. Çok Sağ güzel olsun, vallahi, biraz nazarı ellerine çekti sağlık. ve çok temiz bir işçilik yaptı. Allah razı olsun. Ya zaten filtreyi yok, işte oil cache'tenki bilmem neyi falan fazla anlatmaya gerek yok. Yani bir an önce bence çıkalım, Bence de. biraz turlayalım, biraz gazlayalım. Tabii. Gidiyor mu? Bir bak bakalım ya. Bence fazla gitmiyor ama tadında. Bir de utanmadan dalga geçiyor ya. Kaç yaşında adamlar. Vay, içi de bayağı güzel. Bu kadran ne? Kadranımız aslında oraya Android veri tabanlı bir cihaz gelecekti. Biraz acele oldu video için. iPhone kullanıyoruz ekranda ama Bluetooth'la verileri aldığı için beyinde aslında. Hiç iPhone olduğu da belli olmuyor. Çok güzel. Zaten benim- ötekini taksan yine oraya bir ekran koyacaksın. O da aynı Tabii veriyi tabii ya, alacak. bu benim şu anda 1-2 gün içinde yaptığım hayalet göstergem abi, tabiri caizse. Vay, çok güzel olmuş biliyor Camın musun? arkasında bir iPhone var ama Çok güzel dediğim gibi verileri beyinden aldığımız için herhangi bir tablet, telefon işimizi görüyor. Göğsü değiştirmişsin sanırım. Değil mi? Yepyeni Evet, duruyor. onu ben orijinalini üstten torpidolu olanını kaplatmıştım. Hiç hoşuma gitmedi. Bunların artık o torpidoları bulunmuyor. Önceden hani Tofaş'ın bakkalda parçası var diyorlardı ya. Artık o bakkalda öyle bir parça yok. Onları aldı herkes. Onlar herkes aldı, çeyizledi Marketlere onları. geçti onlar. Aynen, Marketlerde de biraz zor buluyorsun. AVM'lere geçti abi. Evet, Yeni aynen. nesil önden torpido. Aynı şeyi ben de yaptım. Ben de bu torpidoya geçtim. Aynen. Üst şeyini Aslında bunu daha bulamadım. çok seviyorum. Yalan yok yani. Şimdi aracın belki yaşına uygun orijinal bir torpido değil ama bence görüntü olarak daha güzel. Bir de çocukluğumda bizde Doğan S vardı. Oradan kalma herhalde bir göz aşinalığı var bu torpidoya. Ondan bunu tercih ettik o yüzden. Yok, çok güzel. Ben de Evet. aynısını yaptım zaten. Yani bu arada ben de mesela şimdi Tofaş'ı yaparken Şahin'i Doğan'a çevirdim ya. Acayip linç yiyorum. Ama yani bu işler zevk işi. Yani sonuçta ben gençliğimde, hayalimde 50 yaşındayım.
Bilmeyenler belki onun için söyleyeyim. 1974 doğumluyum. Yani 90'lı yıllarda biz o 18-20 yaşlarındaydık. Ve o zaman bu otomobiller zaten sıfır alıyorduk. İşte bizim de otomobilimiz buydu. Biz mesela Şahin almıştık. Ondan sonra SLX çıktığı zaman ya böyle keşke şunu SLX'e mi döndürsek, nasıl yapsak? Tabii o zaman çocuğuz, babamız yapıyor bu işleri falan filan. Öyle bir hayalim vardı. Zaten Doğan öyle görünümlü diyorsun yani. ibare vardır ya, Doğan görünümlü Şahin. Ben onu yapmak istedim. Beyaz, Doğan Şimdi SLX gibi görünsün şöyle, istedim. Aralarında aslında çok bir fark yok. Doğan'dır, Şahin'dir. Hani bakıyorsunuz ne var işte elektrikli cam falan ama o zamanlar ben de hatırlıyorum aslında 92 doğumluyum. O zamanlar biz de bindik Tofaşlara. Annem, babam çok kullanırdı o zamanlar. Doğan SLX'ler aslında lüks gözükürdü. Yani süper lüks zaten açılımı galiba değil mi? Süper yani lüks. onlar sanki başka bir arabaymış gibi görünürdü. İçi falan böyle göstergeleri, koltukları, panjuru, o büyük panjur ortadan işte yani normal logosu bir araba falan. alayım diyen adam Şahin alıyordu ve normal yolda kullanıyordu. Biraz lüks, aile güzel olsun, güzel görürsün, biraz da aksesuar olsun Aynen derse öyle. de SLX alıyordu. Ama fark SLX'in var görünümü mı? gerçekten Yok özellikle 93'ten sonrasında çok güzel oldu SLX'lerde. Aynen öyle. Ben de onu sevdiğim için işte Doğan görünümü Abi Şahin zevk yaptım. meselesi. Şimdi bir de bu arabalar Lego gibi. Yani bunları her türlü görüntüye sokabiliyorsunuz. Yani gördüğünüz gibi yani mesela ben böyle bir 131 tasarım görmedim daha önce. Bu bir Yok. tamamen kendi fikrim, sanatım Ya işte diyebiliriz. dediğin gibi karbon film, karbon kaputu kimse yapmaz mesela. Yani öyle tahmin birine ediyorum. göre yakışmıştır, birine göre Aynen. yakışmamıştır. Ya belki Ama de ben görmemişimdir ama ya sen bununla mutlu musun kardeşim? ben böyle seviyorum. Tamam işte arabada senin Ya istediğin zaten gibi kullan. araç kişiseldir araç. Hadi Yani çok konuştuk. doğru. Gidelim, Aynen gidelim, öyle. gidelim, Hadi gidelim. görüşürüz. İçeride bol bol anlatırız. Oo, koltuklarımız da var. Beyni de buraya almışsın. Saatler, maatler. Çok güzel ya maşallah. Evet, aslında normalde şu alt konsol yoktu torpilinin altındaki. Orayı beyni toparlamak için oraya ekstra bir parçayı ben kendim koydum. Daha değerli toplu olsun diye. Orta konsolumuz var. Burada bir shifter'ımız var BMW şanzımanından dolayı. Shifter yerli üretim bir marka. Onun haricinde bir AFR göstergemiz var. Burayı da kendim printer'dan yaptım. Yani böyle bir yüzden gözü gibi. Seviyorsun bu Müzik işleri. tesisatı yok. Müzik tesisatı önde abi. Yani Senin garajın çok güzel, imkanların var. Tıkır tıkır da yapıyorsun. Allah şükür. Hadi bir çalıştıralım bari. Koltuklar da güzel olmuş ha. Yani bu arabaya olması lazım. Yalnız vitesimiz biraz. Vites biraz sert abi. Oo bayağı short Aralıklar shift. çok kısa. Varix açalım mı? Önce. Yok ya, Varex açmayalım. Ben Gerek yok sevmiyorum. Konuşuruz. Varex Tamam. bizi bozmasın, aramıza Öyle o zaman. girmesin. Tamam. Sakin sepet ne güzel. Bekle bir Var ya şeyler böyle. yap gibi. Abi seni böyle dışarıdan tutalım mı? Vardı ya öyle bir video. Hadi çıkalım. Görüşürüz. Klip girsin. Burak Bey, Evet abi, çıktık yola ha. çıktık yola. Şimdi buraya yeni bir otoban açılmış, oraya kadar geldik. Aynen öyle. Çünkü Nazilli. otomobili böyle bir otobanda denemek lazım. Aynen. Otobanda denemek lazım derken tabii deli gibi basmayacağız bunda da. Tabii. Daha en azından düzgün yol olsun. Şimdi abi arabada birkaç tane tabii yapılması gereken en başlarda konuştuğumuz şeyler var. Tabii baştan söylesek daha iyi olur bazı şeyleri. Yanlış anlaşılmaması açısından. Evet, onları söyleyelim. Mesela kadranımız yoktu. Şimdi buraya sen güzel bir iPhone. icat yapmışsın. Evet. Beyne bağlı, buradan bütün verileri verdiği bir ekran var. O Android Auto falan olabilir. Sen buraya bir iPhone koymuşsun. Aynen. Önünde de çok güzel bir ekran yapmışsın. Bayağı hayalet ekran olmuş. Aynen yani. öyle. Aslında o proje aşamasında biraz da 2 günlük bir mantıkla yapılmış bir acele işi oldu açıkçası. Tamam. Beynimiz K-Pro'nun 4. versiyon olduğu için Bluetooth şeyi var, özelliği var. Bluetooth'tan zaten her türlü veriyi alabiliyoruz. Hatta elimde telefonum var. Sen oradan aradan bak Buradan yine. bakıyorum her türlü harareti, voltajı, RPM'i vesaire buradan İyi, görebiliyoruz. süper. Ben biraz böyle kulak dolgunluğuyla gideceğim yani. Aynen öyle. Varex var normalde ama Varex'i açmayalım. Varex'i açarsak çünkü bizim sesimizi duymayabilirler. Yani belki gazlamak istersen açabilirsin abi, o sana kalmış Yani bir şey. gazlarken belki açarız ya da Aynen ilk öyle. bastığımız zaman zaten motorun sesi yeter. K24 sesi bambaşka Aynen bir şey öyle. biliyorsunuz. Aynen O bir öyle. de kaçar ya Evet. 5500'den sonra. Aynen. Hayat- Kaç çeviriyor? 8500 dönüyor. 8500 Egzantrik'in maksimum güç verdiği aralık o şekilde. Daha üstüne çıkılabilir ama piston ve kolları değiştirmek gerekir. Yakıtı değiştirmek gerekir ama bu araç için fazla zaten Evet. bunlar. Bence gayet yeterli diye düşünüyorum ama geliştirilebilir tabii. Bir de yarışmıyorum abi, yani benim herhangi bir şekilde rolling yapayım, drag yapayım öyle bir amacım olmadığı için hafta sonu 1-2 tur atıp gazlayıp evime döndüğüm için bence yeterli bu araç için. Ya sağlıklı olsun, şey olsun falan Aynen öyle. filan. Şimdi biraz arkadan diferansiyelden ses geliyor. Aynen. Onu ne diferansiyeli kullandınız? 941 oranında ticari bir aracın diferansiyeli var. Tamam. Tahmin ediyorum
Daihatsu grubundan ya da Hi-Jet'ler falan var ya abi, bu mini ticariler. Tamam. Onlardan çıkma bir diferansiyel olduğunu düşünüyorum ama şey olarak, kondisyon olarak kötü. Şu anda bu var üzerinde ama bu değişecek. Allah'ın izniyle BMW yürüyenine geçilebilir arka tarafta. Zaten BMW şanzımanımız var bu arada. G-Track şanzımanımız var. Komple E30 yapacaksın arkaya. Daha Güzel iyi bir olur. kilitli diferansiyel. Daha iyi Kilit olur. falan yok tabii Şu an burada kilit anda. yok, hiçbir şey yok ama BMW'ye geçtiğimiz zaman malum diferansiyel içinde oynama şansımız oluyor fazlasıyla. İlerleyen projelerde bunlar da olacak. Ya bu projeler hiç bitmez dediğin gibi. Bitmez demiştik zaten, gördüğün gibi bitmiyor Küçük yani. bir direksiyon koymuşsun. Onu da galiba biz geliyor diye Sen koymuşsun. geliyorsun Ben diye geliyorum taktım. Onu artık Klasik. idare edeceğiz Yani abi. biraz yamuk olacak ama ben ellerimi ona göre fazlasıyla tutuyorum. yamuk. Birer cıvata yerine atlamışım aceleyle. Test etmedim. Yani kusura bakma abi. Yok abi ne olacak ya? Zaten biliyorsun Tofaş'ta o eğrilik olacak ya şimdi. Olmaz olmaz. Dümdüz gitmeyecek. K serisi de olsa, M50 de olsa, orijinal de olsa oluyor yani ama onu düzelteceğiz. Yürüyende ne var yürüyende? Yürüyende şimdi bu araçlarda biliyorsunuz herhangi bir marka süspansiyon tercih edilemiyor. Yok Evet, çünkü. yok çünkü. Yok. Belki de Mirafori, Abarth gibi aynen yani o rally tipi araçlarda tabii var bunlar fabrikasyon olarak ama bence madem custom bu projeden yürüyoruz yine yürüyene de custom olarak devam etmek amacımız var. Sertleştirilmiş arka yaylar var. Sertleştirilmiş custom coilover'larımız var ön tarafta. Şu an için birazcık gazlamaya yetiyor ama nihayetinde bir viraj girilmez. Yok zaten bu otomobilin fıtratında viraj yok baktığı zaman. yok Yani abi. o arkaları falan BMW yaparsan edersen belki güzel Belki şeyler de olur ama kilit. o da deneyerek. Şaseyi de deneme yanılma. güçlendirmek gerekiyor. Şimdi biz bu arabanı aslında hazırdan yiyoruz. Çünkü bu araba çok karosseri olarak düzgün bir araba olduğu için bizi götürüyor şu an. Evet. Ama çürük veya hor görülmüş kullanılmış bir araba olsaydı ya bunu yapmazdım zaten ben bu arabaya yani. Açık Ya söyleyeyim. şimdi ben hep onu söylüyorum zaten. Diyorum ki atıyorum bir tane dökük araba alıp onun üstüne güzel bir şeyler yapmak projeye başlarsan Aynen. o dökük arabanın tekrar toparlanma aşaması seni daha çok yoracaktır ve sonunda da olduğu zaman araba hala o eksiklerini bilirsin. Ya bir de abi şöyle bir şey var. Sen de uğraşıyorsun. Yani kaporta boya işine girdiğin zaman motor mekanik işine de şey oluyor. Hevesin kaçıyor mu diyeyim artık. Yani Evet. soğuyorsun mu diyeyim. O yüzden hazır bir karoserin üzerine başlamak her zaman bir iki Bence adım de. seni öne götürür. Yani yaptığın zaman Evet. arabayı en sonunda bitirdiğin zaman bile hala karoserin çok düzgün, kazasız, belasız, Teşekkür ederim. çürüksüz demek en doğru şey sonradan yapmaktansa. Aynen öyle. Ya bu da bunlar Maddi olarak da en düşük bütçeye o çıkıyor. abi öyle Bak, onu da yani. düşünmen Ben lazım. bunu zaten ben bu arabayı böyle bir Pioneer set koyayım, sağdan soldan gideyim diye iyi bir kasa almıştım. Çünkü ben kaportadır, çürüktür uğraşamam abi. Yani gerçekten bıktım yani o işlerden. Yok o bela o. Çok Bela abi sıkıldım. o işte. Sıkıldım o işlerden. O yüzden böyle bir şey tercih ettik. Aracımız güzel Allah şükür karoser olarak. Güzel güzel. Şeyi de güzel. Yani yolda gidişi de güzel. Tabii. Böyle sallanma ballanma Tabii bir şey yok. yok. Öyle bir şey yok. Diferansiyeli zaten çözeceğiz. Diferansiyel olacak. Motordan böyle bir bahsettik ama içeride de bir bahsedelim. K24 var dedin. Evet. Üstteki K20 falan değil mi kapağı? Hayır, orijinal kapak Max Flow Port Polish var Ha, kapağımızda. güzel, tamam. Şey var, 3.2 drag kartal egzantriklerimiz var. Tamam. Portlanmış yağ pompamız var. Yine K-Tune firmasından gelen bir şarj gergileri var. Tamam. Şarj Ha, biraz daha dinamo değişiyor için. tabii. Aynen onlar. öyle. Bir de bir motorun lokasyonundan dolayı. Bir de abi bunda mesela hidrolik pompasını, klima pompasını, kasnağını iptal ediyoruz. Onlar iptal olduğu zaman da ayrı bir gergi ve şey Onun da bir gerekiyor. kiti var zaten. Aynen öyle, kit gerekiyor. Onların hepsini aldın, Aynen. tık 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 taktın. Yağlama önemli diye düşündük. Portlanmış bir yağ pompamız var. K-Pro beynimiz var bahsettiğim gibi. Filtremiz var. Düz borumuz, egzozumuz var. Type R headers'ımız var. Gayet iyi. Sistem bu bence yeterli. Daha ne olsun. Tabii. Yani zaten bunlar yani K motora, K24'e zaten kısılmış bir motor aslında o. Ama şu an potansiyelim var abi. Biraz hani böyle bir terim vardır ya, üstten dolu diye. Yani bu aslında biraz üstten dolu. Evet. Yani ne kadar güç getiriyor bilmiyorum ama tahminimce 230 beygir falan vardır. Yani çok da biraz da naif olmaya çalışıyorum bu konuda. Çok bir şey de çıkmaz bence. Tabii öyle herkes gibi değil yani, iki Yani tane şey takıyor 300 beygir. 300 beygir abi zaten biliyorsun turbo taktın 300 beygir oluyor bu motorunda. Turbo takmasan bile işte üstten alttan bu senin yaptıklarında 300 beygir diyecek adam çok var. Ya ben onu demiyorum abi. Nihayetinde ortada yani icraat. Bunu bastığın zaman bunun kaç beygir olduğunu anlarsın zaten. Tabii canım. Yok gayet güzel yapılmış. Niye Yani fazla bir rakam hep, söyleyeyim ki yani? hep aynı şeyi tekrarlıyorum. Gayet güzel şekilde Teşekkür yapılmış. ederim abi. Gayet dört dörtlük yapılmış bir araba. Aynen Ufak öyle. tefek eksikleri var. Evet, eksiğimiz bitmez abi Yani ya. zaten onu da konuşuyorduk. Aynen. Abi işte bir şey daha yapmam lazım. Aynen. Şunu da yapmam lazım. Şunu da yapmam lazım derken yeter artık gel dedim çekelim. Bence de yani çünkü biz Burak abi yani gayet abi güzel bir oldu. senedir falan konuşuyor muyuz? Yani Konuşuyoruz. ne zaman dedim artık tamam abi bir şekilde çekelim mi bunu? Bu eksikleriyle razı mısın? Ya fark etmez biz projeyi gösterelim dedik. Projeyi tabii. gösterelim yani. Ya bir de bak çekmekten ziyade biraz aslında kendim çok merak ediyorum. Yani böyle bir Biliyorum otomobile abi. bunu koyduğun zaman ne oluyor? Biliyorum. Çünkü o motor bende de var. Ben Sen de aldım. görmek istiyorsun asıl sonucu. Evet yani. evet. Merak ediyorsun yani. Ve şimdiye kadar bak inanın basmadım. Böyle sakin gidiyoruz. Sağdan gidiyoruz evet. Konuşmamızı bitirelim. Ondan sonra biraz basalım. Tabii. Bu arada da zaten arkadaşlarımız bizi çekiyor.
O zaman ne yapalım? Ne yapalım abi? Bir gazlayalım. Boş durmayalım ya. Çıktık o kadar. Var eksi açtık değil mi? Burada Aynen. güzel kombinasyon. Şifremiz var. Tamam. Park, anahtar. 3'te mi basayım? Kaçta basayım? Her türlü basabiliriz. 3 müsaittir bu yolda bence. Tamam. Basıyorum. Bas abi. Oho. Bayağı gidiyor oğlum bu. Kendi halinde abi ya. Fena değil. Bayağı gidiyor. Gider. Bir de şey ya sağlıklı gidiyor yani öyle çok da korkutmuyor. Yani şey yapmadı. Seni tedirgin etmiyor değil mi giderken mesela? Yok yani Bir ben Tofaş'a Tofaş'ın göre. içindeyim ya. Evet. Honda'nın içine geçiyorum direkt yani öyle Aynen oluyor. öyle. Sanki bir Honda'da gazlıyormuş. Aynen öyle. Nasıl Ufak bir durumlar? yanık kokusu geldi ama herhalde Evet. arkadan geliyor ya dipodan. Nereden geliyor? Depodan mı? Bilmiyorum abi. Açıp bakalım diyeceğim ama. Tatlı bir Egzozdan da şeyler. geliyor olabilir. Ama yok şu an. Egzoz sargısı da var. Odan da atıyor biraz geliyor Bir ama. de bayağıdır şey yapmadık ki. Basmadım abi. Ondan bir egzoz duman attım ben herhalde ondan. Abi şöyle attım vites attı ya ama el hareketi yapmış oldum ya. Oraya ne yaparız? Sen de mi yaptın? Ben yaptım şöyle He, çekti. yok, at dedin yani. Shift light var abi de ben onu sana göstermeyi unuttum Ha, ya. shift light mi geldi? Shift light geldi. Bas Tamam. biraz sıkıntı yok. Gideyim bir daha. Sen bilirsin. Bence bu 2'de basmak lazım ama 2'yi hiç uğraşmayalım. Şurada gelecek abi. Açtı bir de. Shift light. Yeter. Ne diyorsun? Acayip gidiyor ya. Abi Bir de kasa da hafif ya. 1000 kilo falandır bu. illa en fazla. Çok acayip abi. Yani atmosferik bir makineye göre yeterli abi şu an. Bence yeterli yani. Bunun fazlası zaten ne bileyim ya. Basar mısın daha fazla bundan? Ne Yok. bileyim. Ya, tedirgin ediyor ama bak kasa çok iyi ya. Evet. Tedirgin de etmiyor. Abi kondisyonu iyi olduğu için dümdüz gidebiliyorsun gördüğüm Ben kadarıyla. böyle daha paraşütün içinde böyle bir garip devamlı oynayacağız falan Yok, filan hayır. correction vermem gerekiyor falan Hayır. diye zannettim. Yok. Yani şu direksiyon elimin altında ve yola bakıyorum ya Evet. sanki Honda'dayım gibi. Şöyle abi diferansiyelimiz artık bay bay diyecek duruma geldiği için titreşim var, ses var. O olmasa aslında normal bir eski bin gibi olacak yani abartmayayım da olacak yani. Çok- Yavru eski gibi. Çok güzel vallahi. Ellerine, ayaklarına sağlık. Teşekkür Yani ederim abi. Sizin emeği ayağınıza geçen sağlık. herkesin eline Aynen. sağlık. Hepsine teşekkür ederim. Emeği Bizi geçen çok herkese. güzel ağırladınız. Çok güzel garajın var. Çok güzel Ne demek otomobillerim abi? var. Ben memnun oldum abi gerçekten. Yolumuz düştüğü zaman her zaman gelirim. Seni de bekleriz. Bizim İnşallah abi ben garajımıza. onur duydum. Gerçekten ayağınıza sağlık. Mutlu olduk. 2 gündür beraber vakit geçiyoruz. Çok güzel insanlarsınız yani. Sürçülisan ettiysek affola denir yani öyle söyleyeyim. Hiçbir şey yetmedin. Çok da güzel konuştun. Teşekkür ederim. Tekrar izleyicilerimize buradan takipçilerimize soralım. Yani adamın arabası sürekli böyle buradan bas 200'le bir yere kadar git yapmıyoruz. Ne Evet. kadar gittiğini az çok gördünüz. Benim suratımı gördünüz. Evet. Şu an en mutlu insanlardan biriyim. Ki seviyorsun bu makineyi sen abi. Evet yol da bitiyor. Zaten Evet, kaldı ayrı zamanı 1000 metre. geldi. Yavaş yavaş o zaman videoyu sonlandıralım. Güzel bir kliple buradan devam edelim. Ben sürekli böyle klip Tamam. klip bas diyorum. Aynen. Abi ayağına sağlık. Öyle Çok- mi diyelim? Ayağıma sağlık, bileğime sağlık, senin eline sağlık, ayağına sağlık. Herkese sağlık. Aynen öyle abi. Herkes böyle otomobiller yapsın, sevdiği işi yapsın. Dediğim gibi zevkler ve renkler tartışılmaz. Bu nedenden dolayı da herkes kendine göre otomobilini yapsın. Allah Geçsin herkesin karşısına gönlüne çayını, göre versin kahvesini içsin. Her zaman otomobili böyle bir kapattığı zaman, bir yere girdiği zaman dönsün. Arkasına bakabileceği otomobili olsun. Aynen öyle. Ve Allah çok çok daha iyileri nasip etsin herkese abi. Evet, çok dua ettik. Çok Aynen mutlu öyle. bir günden. Aynen öyle. Size hoşça kalın diyorum. Yine otomobille ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa Burak'ın Instagram hesabına, açıklamalar kısmına da yazarım. Zaten ilk başta da yazmış oluruz. Yardımcı olurum yani Ona proje da yapmak isteyen sorabilirsin. herkese veya Evet. merak Ona- edilen bir şey varsa mutlu olurum sorulardan. Ona da sorabilirsiniz, bana da sorabilirsiniz. Videoyu zaten bol bol paylaşırsanız çünkü dünyada yok böyle bir otomobil. Böylece gücümüzü ve sesimizi daha çok göstermiş oluruz. Onun dışında zaten kanalımıza abone olduğunuzu düşünüyoruz. Abone değilseniz abone olup özellikle o çan simgesine Neredeydi abi? tıklayıp şurada bir yerde Burada değil mi? bildiriminizi açarsanız biz her yeni video yüklediğimizde ilk izleyenlerden biri de siz olursunuz. İnşallah. Bu arada tabii videoyu beğenmeyi mutlaka o like'ı bize lazım. Görüşürüz. Görüşmek Kendinize iyi üzere. bakın. Tamam.